Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimizde kalan yünlerle yapabileceğimiz renkli şirin bir patik modeli göstermek istiyorum. Güzel bir patiğimiz var. Elimizdeki kalan yünleri değerlendirmek için çok uygun bir model. 37 beden olarak örmüş olduğum bu patik modelini sizlere nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Patiğimi 4 numara şiş ile ördüm. Başlangıçta 52 ilmek başladım. 52 ilmek attım. 4 sıra haroşa ördüm. 4 sıra haroşa ördükten sonra bakın şöyle modeli gösterelim. 4 sıra haroşa ördükten sonra şurada ana rengi kullanacağız. Bizim modelimizde ana renk turuncu. Ortada 2 ilmek düz olarak gittim. Şu son maviye kadar artırma yaptık. Bundan sonra artırma işlemi yapmadık. Bunu patiği örerken sizlere anlatacağız. 52 ilmek attık. 4 sıra haroşa ördük. 4 sıra haroşa ördükten sonra ana rengimizi takarak devam ediyoruz. Ana rengimiz turuncu demiştik. Turuncu ipimi takıyorum. Turuncu ipimle 2 sıra düz öreceğim. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde bu sıramı ters örüyorum. Normalde ilk ilmekleri örmüyoruz ancak yeni ip taktığımız için burada ördük. Şimdi takma esnasında başlangıç ipimiz var. O ipimizi de örme sırasında yürütüyoruz. Bakın şöyle aldım. Ördüm. Alta geçirdim. Ördüm. Tekrar üste aldım. Ördüm. Ters olarak tekrar alta, bu şekilde ipimizi bir üste bir alta çekerek başlangıç ipimizi de gizlemiş oluyoruz. Fazlalığı keselim. ilmek ile başladığımızı söylemiştik. Şimdi 52 ilmeği 2 ilmeğini arada düz olarak götüreceğimiz için ön kısmında hemen 2 düz ilmeklerin 2 yanındaki ilmeklerde artırma işlemi yapıyoruz. Bunun için 24 ilmek örüyorum turuncu ipimle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. ilmekte artırma yapıyorum. Ters örer gibi ördüm. Bakın buradan sol şişimden ilmeği çıkarmadım. Bir doladım. Bir daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek yaptım. Yani 2 ilmek artırmış oldum. Aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Hemen devamındaki ilmekten de bir ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Doladım. Tekrar ördüm. Böylece bu sırada 4 ilmek artırmış oldum. Toplamda 10 kez artırma yaparak 40 ilmek artırmış olacağız. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim bu arada. Ön yüzüne geldik. Ön yüzünde bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece arka yüzlerde artırma işlemini yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, 4 sıra haroşadan sonra 2 sıra düz turuncu ana renkten ördük. Bu sıraları yaparken arka yüzünde artırma yaptık ve 2'ye böldük. 25 ilmek, 25, arada da 2 ilmek sürekli düz olarak gideceğiz. İsterseniz onları işaretleyebilirsiniz. Ayraç koyabilirsiniz. Ben koymadım. Arkada örerken şimdi tekrar göstereceğim. Sarı rengime geçiyorum. Bu arada bu desenin de nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bundan sonra zaten sürekli 2 sıra düz, bir desen, 2 sıra düz, bir desen şeklinde devam ediyor. İstediğiniz renklerle örebilirsiniz. Ben maviyi 3 sefer tekrarladım. Morla sarıyı bir sefer kullandım. Elinizdeki yünlere bağlı. Sarı yünümü taktım. Yine ilk sırada ördüm. Başlangıç ipimi tekrar örme esnasında yürütüyorum. Arka yüzden sarı yünümü ters bir sıra gidiyorum. Her ters tarafta, her sırada artırma işlemi yapacağız. Bunu unutmuyoruz. Başlangıç ipimi bir yukarıya bir alta çekerek ipimin bir üstüne, bir alt tarafa çekerek gizliyorum. Ters olarak örüyoruz. Artırma işlemini nerede yapacağız? Bakın şurada artırma yaptım. İşlemin oraya, 2 ilmeğimin oraya kadar ters olarak öreceğim. Ben bir ip takayım oraya. Bakın ortada düz olarak gidecek. Sürekli düz olarak öreceğim. 2 ilmeğim var. Etraflarında artırma yapmıştım. Onu belirlemek için şurada beyaz ipimi takıyorum. Sarı ipimle ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzündeyim. Bakın ortadaki 2 düz ilmeğe bir ilmek kala, düz ilmeklerim burada, şurada, bir ilmek kala bıraktım. Şimdi son 2 düz ilmeğimin yanındaki bir ilmekte artırma yapıyorum. Ters olarak ördüm. Sol şişimden ilmeğimi çıkarmadım. Bir boş doladım. Bir daha ters olarak ördüm. Artırmayı yaptım. Düz ilmeklerimi arka yüzünden ters örüyorum. 2 ilmek ters olarak ördüm. Onun yanındaki ilmekte tekrar artırma yapıyorum. Ve ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzünde bu sırayı haroşa örüyorum sarı ipimle. Yani ters olarak örüyorum. Sadece aradaki 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Aradaki desenli bölümler 4 sıradan oluşuyor.
ikinci sıramız. Artırma yaptığımız ilmeklere geldik. Bakın aradaki 2 ilmeği ön yüzünde düz olarak örüyorum. Sürekli düz olarak o 2 ilmeği götüreceğim. Tekrar ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Normalde arkadaşlar ben bu örneği misineli şişle örüyorum. Ama daha rahat, başlangıcını rahat göstermek için şu anda size bu şişlerimle göstermek istedim. Sarı ipimin 3. sırasına geldim. Şimdi 3. sırada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Onun yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Doladım. 2 kestim ters olarak. Doladım. 2 kestim ters olarak. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Ters örerek kesiyorum. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Bu şekilde ortadaki 2 düz ilmeğin yanındaki bir ilmek kalaya kadar devam ediyorum. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Ters olarak doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Doladım. 2 kestim. Bakın arada 2 düz ilmeğimin yanındaki ilmeğe geldim. Artırma yapıyorum. Ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir daha ters olarak aynı ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Aradaki 2 ilmeği düz ördüm. Ters ördüm. Hemen onun yanındaki ilmeğe yine artırma yapıyorum. Bir ters doladım, bir ters artırdım. Burada her arka sırada arkadaşlar bu önde 2 düz olarak giden ilmeğin her iki taraftaki ilmekten 2'şer ilmek artırarak devam ediyoruz. Şimdi artırma sonrası devam edeceğim. Artırmadan önce en son şurada 2 toplamıştım. Aynı şekilde eşitlik sağlamak için 2 topluyorum, 1 doluyorum. 2 topluyorum, 1 doluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 topluyorum, 1 doluyorum. Devam ediyorum. Topladım, doladım ve sıra sonundaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Başlangıçta da 2 ilmeği ters olarak almıştık. Yani burada tekrar söylüyorum, 3. sıradaki en önemli kıstas şu 2 düz ilmeğin yanındaki birer ilmekte tekrar artırma yapmak. Bakın, onların yanındakine de bir ön tarafa bakıyoruz. Eğer burada 2 topladıysam bu artırmadan sonra sola geçtiğimde sol tarafa yine toplayarak devam ediyoruz. Sarı ipimin son 4. sırasına geldik örneğimizin. Ön yüzünde 4. sırayı ters olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi sadece ortadaki 2 ilmeği düz öreceğiz.
ortadaki 2 düz ilmeğe geldik. İlmekleri 2 ilmeği düz örüyoruz ve diğer tarafı yine ters olarak devam ediyoruz. Desenimiz hazır. Şöyle görelim. Şimdi sarı ipimizden sonra tekrar turuncu ipimizle aynı şekilde 2 sıra düz örgü olarak ön yüzüne düz gelecek şekilde örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Şu sarıya kadar göstermiştik. Her desen arasına ön yüzünde 2 sıra düz olacak şekilde ve şu 2 ilmeğin yanında, şu 2 ilmeğin etrafında artırma yaparak şuraya kadar örüyoruz. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 ara turuncu düz sıranın sonuna kadar örüyoruz. Buradan itibaren bu mavi ve 2 sıra düz turuncuda artırma yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. 4 sıra haroşa ördükten sonra düz turuncu sıralarımıza başlıyoruz. Her arka yüzde ortada 2 düz ilmeğin etrafında her iki taraftan ikişer olmak üzere 4 ilmek artırıyoruz. Nereye kadar artırıyoruz? Bakın desen sırasında da yapıyoruz bunu. Şu turuncu düz sıralarımız 1, 2, 3, 4.'ünün sonuna kadar. Hem turuncu renklerde hem de ara desen renklerin etrafında her arka sırada artırma işlemimizi yapıyoruz. Toplam 10 sefer artırmada 40 ilmek artırmış oluyoruz. Buraya geldikten sonra son mavi ipimizde ve turuncuda artırma yapmıyoruz. Yani bunları düz olarak örüyoruz. Bunun sonucu olarak toplamda 52 ilmekle başlamıştık. Şişimizde 92 ilmek olacak. Bu parçadan şu modeli elde ediyoruz. Şimdi buraya kadar ördükten sonra alt kısmını, şu taban kısmını örmeye başlıyoruz. Toplamda şişimizde 92 ilmek oluştu. Bu 92 ilmeğin 10 ilmeğini ortada bırakarak kalan 82 ilmeği ikiye bölüyoruz. Yani 41 ilmekten sonra bakın 41 ilmek düz örüyorum. Evet, 41 ilmek ördüm. Şimdi bu taraftan da 41 ilmek kalacak. Ortada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Şimdi bu 10 ilmeği dönerek öreceğiz arkadaşlar. Bu 41'den sonra ve sürekli haroşa olarak her iki tarafını öreceğiz. Ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuyu da ördüm ve döndüm. Döndükten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki 10 ilmeğin 9'unu ilkini örmeden aldım. 8'ini ters ördüm haroşa olması için. 10. ilmeği bu şişimdeki ilk ilmekle birlikte alıyorum. Bakın bu 10. ilmeği hemen sol taraftaki şişimde bulunan ilk ilmekle birlikte ters keserek aldım. Yine
Döndüm. İlk ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Zaten kendini belli ediyor bakın. 10. ilmeği sol şişimdeki ilmekle birlikte keserek alıyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmeğimi sol şişimdeki ilmekle beraber keserek alıyorum. Şu anda biz patimizin tabanını yapıyoruz. Aynı şekilde döndüm. İlk ilmeğimi örmedim. 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmeği sol şişimdeki ilmekle birlikte keserek alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dönerek her iki taraftan birer ilmek kesiyoruz. Bakın zaten belli. Bu haroşa, bu düz. Keserek aldım. Bunu ne kadar devam ettiriyoruz? Eğer ortada 10 ilmek bıraktıysak şu şişlerin kenarında 5 ilmek kalana kadar. Eğer 12 bırakırsak 6 ilmek kalana kadar bunu devam ettiriyoruz. İlmek kalmış. 5 ilmek kalana kadar her kenardan birer ilmek keserek devam ediyoruz. Bu taraf 5 ilmek kaldı. Bu tarafta 5 ilmek kaldı. Evet arkadaşlar, iki kenarda 5'er ilmek kaldı. Şimdi 5'er ilmek kaldıktan sonra artık ikişer ilmekle birlikte keserek devam ediyoruz. Yani orta kısımdaki ana ilmeklerden 2, yandan 1 ilmek alarak her iki taraftan da kesmiş oluyoruz. Bakın 2, orta kısımdaki ilmeklerden bir de yandan 3 ilmek kestik. 3 ilmek birden ördük. Geriye dönüyorum. Yine orta ilmeklerden 2 ilmek, bir de yandan alacağım. 3 ilmeği birden keserek ördüm. Devam ediyorum. Tek ilmek kalana kadar. Orta kısımdan 2 ilmek, yandan soldaki 1 ilmekle beraber ördüm. Dönüşlerdeki ilmeğimi örmüyorum, ilk ilmeğimi. 2 ilmek. Şöyle bir bakalım. Kenarlarda 3'er ilmek kaldı. Ortada da 6 ilmek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi yandaki 1 ilmekle beraber örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi kenarda yandaki 1 ilmekle ördüm. İki ilmek yandaki 1 ilmekle birlikte
Yine geri döndüm. 2 ilmek yandaki bir ilmekle birlikte yine ilk ilmeği aldım. Bakın şu ikisinin üçünü birlikte döndüm. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak birlikte keserek tabanımı bitirdim. Şimdi dikiş için ip bırakarak ipimi kestim. Bakın şöyle şişimi kenara aldım. Şu tek ilmeğin içinden çıkardım. İşlem tamam. Buradaki amaç bakın şu üçgen kısmı vermek. Evet, patimizin tabanı da hazır. Sadece dikiş işlemi kaldı. Bu patik sadece arka kısmından dikişi olan bir patik. Burada uzun bıraktığımız ipimize dikiş iğnemizi geçirerek dikme işlemini de gösterelim. Şimdi patimizin dikiş sırasında şu tomurcukları karşılıklı olarak dikeceğiz. Her iki taraftaki tomurcuklara batarak dikiş işlemimi gerçekleştiriyorum. Renk değiştirdiğimizden dolayı bazen kenar ilmekleri birbirine tomurcuklar denk gelmeyebilir. Biz yine de renklerin hizasına dikkat ederek dikme işlemini, eğer tomurcuk yoksa ilmekten alarak yapmaya dikkat ediyoruz. İpimizi kesmeden önce şu aralardan biraz yürütüyoruz ki çıkmasın.
Şu başlangıç ipimizi de dikiş esnasında biraz gizledik. Bir kısmını da buradan şöyle çekiyorum. Tığımı fazlalığını kesiyorum. Evet arkadaşlar, patimiz hazır. Elimizde kalan yünlerimizi değerlendirdik. Rengarenk harika bir patik ördük. Evet arkadaşlar, bugünkü patik modelimiz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.